Bakın burası mezar odası. Aslında bu tarz yeraltı odalarından biz Selçuklu'da da çok görüyoruz. Mesela Konya Alaaddin Camii'nin havuzunda 2 tane kümbet var. Ya da Kayseri kümbetleri. Yani üstte bir konik, yuvarlak gövdeli, konik külahlı bir kümbet vardır. Bir de altında minicik bir kapı vardır. Bursa Yeşil Türbe. O da aynıdır. Böyle minik bir kapıdan yeraltı odasına girersiniz. Cenazeler alttadır. Normalde cenazeler Selçuklu geleneğinde tabutla aşağı direkt konulur. Gömülmez bile. Ama burada taş lahitler yapılmış. Cenazeler altta, yine de bir taş mahfazanın içine konmuş. Hani arada bir cenaze konduğunda cenazeler gözükmesin diye. Ki zaten taştan tabut ya da tahtadan tabut. Direkt toprağa gömülmez. Sırtının toprağa değmesi yeter. Altta da cenazeler taş tabutların içine duruyorlar. Sırtları toprağa değiyor. Evet, şöyle biraz eğilerek giriyoruz. Bu arada caminin içine girmişken türbeyi de görelim. Türbeyi de görelim. Şimdi burada ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir detay. Şimdi Adanaoğlu Camii, caminin kıble yönü, saflara durulan bölgeler. Burada bir pencere var. Şu gördüğünüz pencereyi Kahire'deki hemen her Memlüklü Camisi'nde görürsünüz. Eserin banisi genelde Osmanlı'da kıble tarafındadır türbeler. Memlüklü'de kıblenin kenarında olur. Biz buna hacet penceresi diyoruz. Dua penceresi. Cami sadece namaz kılınan yer değildir. Cami gün içinde öğrencilerin toplanıp ders okuduğu yerdir. Akşamları dini manevi sohbetlerin yapıldığı yerdir. Dini nikahların kıyıldığı yerdir. Mutasavvıfların konakladığı yerdir. Yani burada hem namaz kılınır hem de birçok ibadet ve ilmi anlamda faaliyet yapılır. Eserin banisi de yattığı yerden manen bu hayra ortak olur. Kahire'de Kayıtbay'ın külliyesine gidin. Cami, medrese, türbe. Barsba'ya gidin, aynısını görürsünüz. Baybars'a gidin, aynısını görürsünüz. Baybars ki Şam'da zaten. Ne bileyim Muhammed Nasır'a gidin, aynısını görürsünüz. Kalavun'a gidin, aynısını görürsünüz. Aynısının benzeri burada yapılmış. Ve bakın içeride caminin banisi Halil Bey ve torunlarından Piri Bey'in çocuklarının kabirleri var. Ki aşağıda 20'ye yakın kabirde söz konusu. Hacet penceresi burası ve bir Memlüklü üslubu pencere söveleri. Şimdi türbeye yandan girelim. Ama camiye baktığı detayını lütfen unutmayalım. Evet, buyurun türbeye geçiyoruz. Bakın şu en başta gördüğümüz sanduka Halil Bey'in sandukası. Halil Bey yani bu caminin banisi. Yanında da Piri Paşa'nın oğulları var. Çinilerle kaplı. Çinilerle kaplı sanduka deyince benim aklıma hemen Bursa Yeşil Türbe gelir. Çelebi Mehmet'in Yeşil Türbe. Çelebi Mehmet ne zaman yaşadı? 1400'lü yılların başlarında yaşadı. 1412, 15 o tarihler. Fetret devri ve sonrası. Bakıyorsunuz bu cami ondan bir asır sonrası ve Çini geleneği burada aynı şekilde devam ettirilmiş. Allah rahmet eylesin. Ama tabi bu sandukaların içerisinde bir cenaze yok biliyorsunuz. Asıl cenazeler altta. Şu an bastığımız yerin altı oda. Sanat tarihinde kripta diyoruz. Mezar odası, cenaze odası ve asıl cenazeler, kabirler orada. Gelmişken isterseniz oraya geçelim. Kabirleri görelim. Gördükten sonra da Kanuni Sultan Süleyman'ın taphanesine görüp o şekilde bitirmiş olalım. Bu arada türbenin içerisinden şu hacet penceresini bir kez de buradan göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz şu alınlıkla beraber buranın özel bir pencere olduğu da ortada. Yani yeri geliyor örtüsü kapatılıyor, yeri geliyor açılıyor ve insanlar camiden de ziyaret ediyor. Bir de eski bir gelenek vardır. Bilmiyorum Adanaoğlu Camii'de bu devam ediyor. Mesela Konya'da Sahip Ata'da ben bunu çok gördüm. Namaz biter, cami cemaatinden böyle yaşlı amcalar kalkarlar, pencerenin kenarına gelirler. Böyle banisi caminin kenarında yatan. Pencerenin orada bir Fatiha'sını okur, yola devam ederler.
Mesela Konya Sırçalı'da da bunu çok görmüşümdür. Yol kenarında bakarsın bir Konyalı amca pencere kenarında dua eder gider. Bilmeyendir, Allah Allah bu pencerede niye duruyor bu insanlar? Halbuki içeride türbe vardır. Onun için namazdan sonra pencere önünde bir Fatiha okuyup camiden öyle ayrılma adetleri de söz konusu. Efendim, türbenin içerisinde çok anlamlı bir detay daha var. O da şu yukarıda gördüğümüz emanat-ı mukaddese dolabı. Mukaddes emanetler dolabı. Bu caminin yani içerisinde türbe, türbenin içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lihye-i saadeti yani sakalı şerifi bulunmakta. Hem türbenin içinde olması bu zatların da Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi varlığından hissedar olma çabalarını bize gösteriyor. Hem de belli zamanlarda, günlerde bu mübarek emanet çıkarılıyor. Cami cemaati ve Adanalılarla buluşturuluyor. Kabirlere geçelim. Şimdi efendim bakın caminin ana iç kısmı şurasıydı. Buradan çıktık. Yanda ilginç bir ibadet cebi var. Çok ilginç. Osmanlı'nın erken döneminde son cemaat yerleri bizim bildiğimiz gibi caminin arkasında değildi, yandaydı. Bakın kıbleye doğru yan kısım burası aslında bir ikinci son cemaat yeri bölgesi. Ve burada farkındaysanız yine Memlüklü üslubuyla bir mihrap var. Camiye geldik. Cami kilitli. Her zaman açık olmayabilir. Ama burası açık. Avluya insanlar giriyor. Namazlarını burada kılıyorlar. Bu bir. İki. Burası aynı zamanda türbenin kapısı. Az önce biz içeriden türbeyi gördük. Çıktık. Bu mihrap nereye bakıyor? Türbeye bakıyor. Kabirlere bakıyor. Şu an hem buranın altı hem de içeride gördüğümüz sandukaların altı geniş bir mezar odası. Cenazeler altta. Ve siz burada ne yapıyorsunuz? Kur'an okuyorsunuz Adana'nın o sıcak günlerinde. Kışı bile ılık. Şurada oturuyorsun. Saatlerce Kur'an oku. Namazını kıl. Keyifli keyifli. Ondan sonra bir çık medrese avlusunda bir çayını iç. Gel sonra bir daha devam et Kur'an okumaya. Ve kabirler nerede? Kıblenin ön tarafında. Mihrabın ön tarafında. Yani düşünenler o kadar güzel düşünmüş ki. Ya ben şu manzarayı görünce insanın ya öldüğüm zaman şuraya da beni kıvırıverin diyesi geliyor yani. Çünkü şurada yatacaksın, millet gelecek, Kur'an'ını okuyacak, namazını kılacak. Sen de orada hissedar olacaksın. Biliyoruz dağın başı ıssız bir yere gömecekler. Yılda bir kere çoluk çocuk gelir de 5 dakika durursa yaşadık yani. Ama onlar ne kadar şanslılar. Çok da güzel. Aynı alın biri kırılmış. Evet. Üstte şey tutuyordu. Alınlık kısmını tutan pabuçlar. Evet hazırsanız giriyoruz kabirlere. Buyurun. Evet. Bakın burası mezar odası. Aslında bu tarz yeraltı odalarından biz Selçuklu'da da çok görüyoruz. Mesela Konya Alaaddin Camii'nin avlusu 2 tane kümbet var. Ya da Kayseri kümbetleri. Yani üstte bir konik, yuvarlak gövdeli, konik külahlı bir kümbet vardır. Bir de altında minicik bir kapı vardır. Bursa Yeşil Türbe. O da aynıdır. Böyle minik bir kapıdan yeraltı odasına girersiniz. Cenazeler alttadır. Normalde cenazeler Selçuklu geleneğinde tabutla aşağı direkt konulur. Gömülmez bile. Ama burada taş lahitler yapılmış. Cenazeler altta yine de bir taş mahfazanın içine konmuş. Hani arada bir cenaze konduğunda cenazeler gözükmesin diye. Ki zaten taştan tabut ya da tahtadan tabut. Direkt toprağa gömülmez. Sırtının toprağa değmesi yeter. Altta da cenazeler taş tabutların içine duruyorlar. Sırtları toprağa değiyor. Evet şöyle biraz eğilerek giriyoruz. Evet bakın burası kripta bölümü. Beşik tonoz bir örtü sistemi var. Esselamu aleyküm ya ehl-i kubur ve aleyküm selam. Şu an Ramazanoğlu ailesinin en önemli kabristanına gelmiş bulunmaktayız. En önemli kabristanı burası. Ramazanoğlu ailesi. Bakın sağlı sollu bir takım kabir odaları var. Bazıları boş, bazıları dolu. Mesela bakın bunlar dolu, sırlanmış. Şu dolu, şu arkadakiler dolu. Yani yukarıda 3 tane sanduka var. Biri Halil Bey'in, diğeri de torunları Piri Bey'in çocukları. Ama baktığımız zaman aile efradına ait
Yani 20 civarında saydığımız zaman bir 18 tane falan sanduka burada görebiliyoruz. Kabirler bazılarına defin yapılmış, bazıları defin yapılmamış. Boş bir vaziyette beklemekte. Adana'ya çok emekleri olan, Çukurova bölgesinde çok ciddi eserler bırakan, Osmanlı ile ve Memlüklü ile uyumlu, saltanat davasına girip kardeş kanı döktürmeyen özel bir aileydi. Rabbim rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Caminin içinden yan tarafa doğru geçiyoruz. Bakın yine kıble tarafı. Bu gördüğünüz bölüm çok enteresan bir hünkâr mahfili. Normalde hünkâr mahfilleri biliyorsunuz üst katta olur. Padişahların bir sıkıntıya, suikaste uğramadan namazlarını eda ettikleri bölümdür hünkâr mahfilleri. Müezzin mahfili, kadınlar mahfili gibi bir takım balkon bölgeler olur. Ama bu camiyle hemen hemen aynı seviyede ve büyük bir ihtimalle Osmanlı döneminde yapıldı burası. Kanuni'nin de burada namaz kıldığını düşünüyoruz. Bakın karşımızda mihrap olarak da düşünülen bir pencere nişi var. Padişah burada namaz kılıyor ve bu gördüğünüz pencereden de orada imamın sesine, tekbirlerine ortak olmuş oluyor. Bu cami çok ilginç bir cami. Mahmud Sami Ramazanoğlu yıllarca bu camide itikafta kalıyor. Hatta Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun babasının kabri de hemen buradadır. Şu arkada da o da devrin en büyük alimlerinden, meşayihlerinden bir tanesi. Bakın tam şurada mezar taşı incecik sütun şeklinde görebiliyorsunuz. Ayrıca bu camide Abdülhakim Arvasi Hazretleri de 2 yıla yakın kalmıştır. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Arvasiler biliyorsunuz Van'da onların merkezi. Van'ın Arvas köyü, Bahçesaray'a bağlı. Abdülhakim Arvasi Hazretleri gençlik yıllarında Hasankale'ye gidip orada vazife yapmıştı. Babası o bölgeye göç etmişti, o kol. Daha sonra kendisi Şam'a gelir. Şam'dan kuzeye Halep'e gelir. Oradan Adana'ya gelir. Burada 2 yıla yakın kalır. Hatta buradan Eskişehir'e, oradan İstanbul'a gider. Eyüp'teki o yukarıda İdris Tepesi'ndeki Kaşgari tekkesine yerleşir. Necip Fazıl gibi nice kıymetli insanı da orada yetiştirir. Şimdi sıra geldi Kanuni Sultan Süleyman'ın bu camiye ek olarak yaptırmış olduğu taphane kısmına. Ve yıllarca insanların itikafta kaldığı yere. Caminin avlusundan bakın girmiş olduğumuz bir yer burası. Gördüğünüz gibi kıble bu taraf, sırtımın baktığı taraf. Buraya doğru böyle enine doğru uzayan bir yapı burası. Bu gördüğümüz yer kimilerine göre taphane, yani gezici mutasavvıfların yatılı kaldığı yer, karınlarının doyurulduğu yer. Yani bu anlamda çok özel bir yer. Kanuni döneminde eklenildiği düşünülüyor buranın. Özellikle çok da güzel prizmatik bir kubbesi var. Onu da bir göstereyim size. Bakın tam uç kısmında. Tabi Mimar Sinan eseri olabilir bu. Çünkü Mimar Sinan 1538 sonrasında Osmanlı'da eser vermeye başlamıştı. Tabi gezici mutasavvıflar burada yatılı kaldıkları ettikleri için burası aynı zamanda bir itikaf odası olarak da kullanılmış. Bakın şurada küçücük bir kapımız var. Burası bugün imam odası olarak kullanılıyor. Ama bu odanın bir özelliği var. Rahmetli Mahmud Sami Ramazanoğlu Esat Erbili Hazretleri'nin talebesiydi. Çok kıymetli bir alim. Bu gördüğünüz odanın içerisinde yıllarca itikafa çekilmişti. Evet, işte burası nice kıymetli zatın tarih boyunca itikafa çekilmiş olduğu özel bir odaydı. En son da Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun itikaf mekanıydı. Dediğimiz gibi Adana Ulu Camii nice büyükleri buralarda ağırladı ve inşallah sizler de buraya gelip inşallah bu feyizli ortamdan feyizlenirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Adana Ulu Cami'nin önündeyiz ve burada caminin hemen yanında medrese var ama medreseyi görmeden şu pencereleri kaçırmayın. Bakın bunlar bilerek süslü yapılmış. Çünkü arka taraf türbe. Türbe olduğu için bunlar hacet, dua pencereleri. Dikkat çekmek için diğer pencerelerden farklı yapılmış. Şimdi medreseye geçelim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Kokunun güzelliğini duyuyor musunuz? Buradan geliyor. Nasıl güzel kokuyor. Bu arada türbenin kubbesini de görüyoruz bakın buradan. Ne güzel. Yüksek kasnaklı soğan kubbe. Tam Memlüklü. Tam Memlüklü. Evet artık medreseye girelim.
İçerisi bir botanik bahçesi gibi yemyeşil. Çok da güzel bakıyorlar. Ortada şadırvanımız var gördüğünüz gibi. Burası bir üniversite binası. Öğrenciler burada yatılı kalıyorlar. Günümüzde işte bir takım sanat faaliyetleri de burada icra ediliyor. Atölye faaliyetleri var. Şöyle gelin avluyu gezelim. Tabii Adana'nın iklimi müsait olduğu için bu açık avlu medresede bu gördüğümüz tropikal bitkiler çok güzel kendilerine yer bulabiliyor. Normalde Erzurum Çifteminareli'nin avlusunda durmaz bu çiçek mesela böyle açıkta. Öğrenci odalarını görelim şöyle. Bakın odalar ve odaların kenarlarında odaları aydınlatan minik pencereler. Çocuklar boydan boya bu odalarda yatılı kalıyordu. Ders vakti geldiğinde diyelim sabahtan akşama kadar saat branş hocalar geliyordu ana dershaneye. Öğrenciler de onlara ders işliyordu. Bazen birden fazla hoca geliyordu. Bir kısmı ana dershanede bir kısmı da caminin içine ders görüyordu. Şöyle yürüyelim. Bakın Ebru Atölyesi, Hüsnüat Atölyesi, okuma odaları, yani günümüzde sanat ve kültür faaliyetleri devam ediyor. Bu da ana dershane. Çok sağ olun, vaktimiz çok az. Çok sağ olun. Bakın burası da ana dershane binası. Medreselerde her zaman derim ya, bütün kubbeler birbiriyle aynı boydadır, bir kubbe büyüktür. Burada gerçi kubbeli değil öğrenci odaları. Kırma çatı. Bu da ana dershane binası. Gördüğünüz gibi daha yüksek, geniş, kemerli. Şu bizim sonradan yaptığımız camlı, ahşaplı paravan o tarihlerde yok. Adana burası. Hava sıcak zaten. Onun için böyle bir koruma sistemine gerek yok. Onun için burası açık. Öğrenciler burada halka oluyorlar. Hocalarıyla beraber branş derslerini işliyorlar. Ve şimdi medreseden çıkıyoruz. Caminin kıble tarafı önündeki Adana'nın en eski mezarlığına geliyor sıra. Evet, haydi buyurun. Bakın buradan fotoğraf çok güzel. Tam kapı kemerinden Ramazanoğlu beylerinin türbelerine ait bir kubbe gözüküyor. Kemer içi kubbelerden çok güzel fotoğraf çekilir. Burada bir türbemiz daha var. Bu türbede Ramazanoğlu hanımlarına ait türbe. İçeride Halil Bey, Piri Bey'in çocuklarına ait kabirler görmüştük. Bir ikinci türbede kıble tarafına yapılmış ve aile efradının bir kısmı da burada metfun. Arkamda görmüş olduğunuz bu tuğla çatılı yapı Ramazanoğullarının konağı. Ramazanoğlu beyleri aynı zamanda bu muhitte yaşıyorlardı. Daha beyliğin ilk kurucusu ki onlar Oğuzların Üçok koluna ait Yüreğir boyuna ait bir topluluktu. Yüreğir boyu. Adana'da hatta Yüreğir diye bir yerleşim merkezimiz de var. İsim oradan geliyor. Ramazanoğullarının mezar taşları var mesela Ceyhan'a doğru böyle bir takım tarihi mezar taşları. Mezar taşlarında kayı tamkaları var biliyor musunuz? Aynen böyle ters vaziyette üçlü bildiğiniz onlar da işlenmiş. Ramazanoğullarına ait bir konak. Bu arada caminin içine girmişken türbeyi de görelim. Türbeyi de görelim. Şimdi burada ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir detay.